Çukurda herkesi çok şaşırtacak büyük bir ters köşe bizi bekliyor. Yamaç Cengiz'i ava giderken avladığını söyledi ama asıl avlananlar kim oldu? Şaşkınlıkla izleyeceğimiz o sahneyle ilgili ve Vartolu konusunda çok sürpriz ipuçlarını sizlerle paylaşacağız. Cumali'nin herkesi şok edecek hamlesi ne olacak? Çukur'un efsane oyuncusu diziye geri dönüyor. Tüm bunların yanı sıra diziye veda edecek kilit karakterler olacak. Ve bununla ilgili çok ince detaylar gün yüzüne çıktı. Çukur bu sezon son mu? Öte yandan Çukur'da ölümün simgesi olan Portakal yine ince bir sinyal verdi. Ve birçok izleyiciyi adeta ekranları kilitleyecek olan senaryo ne olacak? Tüm bunları ve daha fazlasını yeni gelişmelerle beraber bomba mevzuları sizlerle paylaşacağız. Şimdi hemen videoya geçelim. Cengiz Erdenet'i öldürmenin öyle kolay olmadığını söylemiştik ve Yamaç böylesine basit bir planla Cengiz'i indireceğini düşünerek büyük hata yaptı. Cengiz'e ava giderken avlandın dedi ama asıl avlanan Cengiz Erdenet olmayacak. Ortada büyük bir ters köşe olacak. Peki asıl avlanan veya avlananlar kim olacak? Cengiz fazlasıyla zeki bir karakter. Böylesine bir planı çözemeyecek kadar basit biri değil. Elbette Yamaç'ın Vartolu ile beraber kurduğu tuzağı fark etti. Bu sahneyle ilgili önümüzdeki bölümde bir flashback yayınlanacak ve Cengiz'in bu planı fark ederek yaptığı hamleler gösterilecek. Yamaç silahı doğrulttu ama silah boş çıkacak. Sonrasında ise Cengiz'in yaptığı ince hamleye şahit olacağız. Böylece Yamaç Cengiz'in kendisine olan güvenini tamamen sarsmış oldu. Bu Yamaç açısından kötü olacak. Öte yandan Cengiz Erdenet'in Vartolu ile ilgili bir hamle yaptığını söyleyebiliriz. Hatta Vartolu ile ilgili ince bir sinyal vermişti. Cengiz Erdenet, Vartolu kardeşlerin birbirine düşman olmaması gerektiğini anlayacak kadar zeki biri diyerek Vartolu konusunun altını çizmişti. Yamaç Cengiz'e silah doğrulturken Vartolu, Aliço ve Medet uzaktan izliyordu ve Cengiz Erdinet'in bu sahnede bu üçten birini alma ihtimali oldukça yüksek. Yamaç ise bu planda başarısız olunca B planına geçecek. O da olmazsa C planını uygulayacak çünkü Yamaç'ta planlar bitmeyecek. Fakat Yamaç tüm bunlarla uğraşırken Cumali'den hiç beklemediği sürpriz bir hamle gelecek. Bu arada Vartolu'nun Çaycı Nedim'den şüphelendiğini söyleyelim. Bu detayı geçtiğimiz bölümde kahvede yakaladık. Bunun yanı sıra Çukur'da işler tamamen kötüleşince ise devreye Koçovalıların amcası Cumali girecek. Çukur'daki kilit karakterlerin vedalarına geçmeden önce Cumali'nin hiç beklenmedik sürpriz hamlesinden kısaca bahsedelim. Evet, Cumali Koçovalı kardeşlerin en büyüğü fakat Çukur'u yönetemiyor ve hiçbir zaman tam anlamıyla yönetemeyecek. Zamanında İdris bile ortalıktan kaybolmadan önce emmiye Çukur'a benim yerime kahraman baksın emrini vermiş. Yani Cumali'nin en büyük evlat olmasına rağmen başa geçmesini hiçbir zaman istememiş. Hatta Yamaç varken bile İdris yine aynı metodu uygulamıştı. Cumali Çukur'u yönetemez çünkü fazlasıyla sinirli ve çoğu zaman öfkesine yenik düşerek yanlış hamleler yapıyor. Evet, düşmanlarına zarar veriyor fakat daha büyük zararı sonucunda yine Çukur görüyor ki önümüzdeki bölümlerde de durum aynen bu şekilde olacak. Bunun sinyalini bizzat Vartolu verdi. Vartolu geçtiğimiz bölümde Selim'le konuşurken bugün attığınız taşlar yarın öbür gün kaya olarak geri gelecek diyerek Çukur'un büyük bir zarara uğrayacağının altını çizdi. Cumali'nin sürpriz hamlesinin ise Arıköke ve Seren Erdenet'le olabileceği ihtimalini ele alalım. Son yaşananlardan sonra Yamaç'a karşı büyük bir öfke duyan Cumali, Arıköke ve Seren Erdenet'le işbirliği içerisine mi girecek? Şu an hem Cumali hem de Arık Yamaç'a karşı öfkeli. Cumali her ne kadar düşmanlarıyla işbirliği yapacak tarzı bir karakter olmasa da belki de buna mecbur kalacak. Fakat ağır sonuçları olacak. Öte yandan geçtiğimiz bölümde söylediğimiz birçok mevzunun gerçekleştiğine şahit olduk. Bazı söylediklerimiz ise önümüzdeki bölüme sarktı. Mesela Arıköke'nin Çukur'a yapacağı büyük baskın önümüzdeki bölüme kaldı. Bu sahnenin detaylarından önceki videoda bahsetmiştik. Arık adamlarıyla beraber Çukur'a gelerek ortalığı fena karıştıracak. Özellikle atlara karşı hassas olan Arıköke ile ilgili bu yönde aksiyon dolu sahneler izleyeceğiz. Şimdi gelelim Çukur'daki kilit karakterlerin veda etme konusuna. Veda konusuyla ilgili ilk detayı verelim. Geçtiğimiz hafta Çukur'un resmi afişi değiştirildi. Normalde afişte Yamaç, Vartolu, Cumali, Selim ve Aliço vardı. Fakat yeni afişte sadece Yamaç ve Arıköke var. Hatta bu durum izleyicilerin tepkisini çekti. Evet, bu sezon genel olarak Yamaç ve Arıköke arasında yaşanan savaşı izleyeceğiz. Fakat afişte böylesine önemli karakterlere yer verilmemesi akıllarda soru işareti oluşturdu. Bununla beraber son günlerde aldığımız bazı kuvvetli duyumlar üzerine şunu söyleyebiliriz. Önümüzdeki birkaç bölüm içerisinde diziye bazı kilit karakterler, hatta başrol kadrosunda olan bazı karakterler veda edecek. Bu konudaki ilk ihtimallerimiz Akın, Selim ve Emmi. Hatta şu kadarını söyleyelim, Çukur'da Yamaç hariç her oyuncunun vedasına hazırlıklı olun. Bazı acı olayları birkaç bölüm içerisinde tanık olacağız. Öte yandan bir başka ince detay ise Karaca'nın söyledikleri. Azer'i öldürdükten sonra zor günler geçiren Karaca sürekli olarak Yücel, Efsun ve Akın'ı sayıklıyor. Dedesinin ölümünde parmağı olan Azer ve Yücel zaten ölmüştü. Fakat Karaca Yücel'in öldüğünü henüz bilmediği için onu da sayıklıyor. Zaten Yücel'in geri dönmesi mümkün değil.
Bu nedenle yaşanacak olan vedalar konusunda Karaca'nın sayıkladığı bu senaryoyu da bir köşeye yazalım. Öte yandan Karaca'nın Akın'la dertleşme sahnesinden önceki videoda bahsetmiştik ve önümüzdeki bölüm bu sahneyi izleyeceğiz. Karaca her ne kadar Akın'a karşı iyiymiş gibi yaklaşsa da işin perde arkasında çok farklı planları olacak. Yaşanacak olan vedalarla ilgili bir başka detay ise Cumali karakterini oynayan Necip Memili'nin geçtiğimiz günlerdeki yaptığı açıklama. Gazetecilerle röportaj yapan Necip Memili, Çukur'da daha ölecek karakterler var, şimdi isim vermeyelim diyerek yaşanacak olan vedaların ön haberini vermiş oldu. Güzel öldürüyorum. Yavaş. Var daha ölecek olanlar var. İsim verip fragmanda da gördük, çok ağır. Efsun bir şekilde bedel ödemeye devam ediyor. Son olarak babaannesini öldürmeye mecbur kaldı ve Yamaç'ın hayatını kurtardı. Aksi durumda hem Yamaç hem de karnındaki bebeği zarar görecekti. Yamaç ve Efsun sahneleri gizliden gizliye devam edecek fakat Azer ve Karaca'da olduğu gibi bu ikiliye mutlu son görünmüyor. Zaten Çukur'da hiçbir zaman mutlu sona şahit olmadık. Çukur'a geri dönen oyuncu ve yeni dahil olan karaktere geçmeden önce şunu da söyleyelim. Portakal mevzusunu artık herkes öğrendi. Şimdiye kadar kimin portakalla bir teması olduysa diziye veda etmişti. Bu konuda geçtiğimiz bölümde yine ince bir detay yakaladık. Hatta bu detayı birçoğunuz yakalamıştır. Ögeday annesiyle beraber kahvaltı yaparken önünde portakal suyu vardı. Ve portakal suyunu bir güzel içti. Biliyorsunuz portakalın affı yok. Kısacası Ögeday'ın Çukur'daki ömrü çok uzun olmayacak. Birkaç bölüm içerisinde ona da veda edeceğiz. Sonuç olarak yaşanan tüm vedalar aslında yeni ve sağlam oyuncuların, bomba senaryoların birer habercisi olacak. Ve Çukur'a Çukur'un 5. sezonunun olup olmayacağı bu sezon alınan reytinglere bağlı olacak. Şu anda reytingler fena gitmiyor fakat eski sezonlara oranla biraz daha yükselmesi gerek. Hep birlikte izleyip görelim. Son olarak Arık Böke, Cumali amca senaryosunun açılmasında büyük bir rol oynayacak. Arık, Cengiz Erdenet'in Yamaç'ı hangi sebeple yanına aldığını az çok çözdü ve bu işin peşine düştü. Bu konuda büyük bir ilerleme kaydeden Arık Böke, Çaycı Nedim'in adamı Yakup'u takip altına alarak işin ucunun Çukur'a dayandığını anladı. Arık yine başka bir zamanda Dostlar Kahvesi'ne gelerek Çaycı Nedim'le de konuşacak ve sır dolu senaryo yavaştan açılmaya başlayacak. İlk başta üvey abisi Ögeday'dan şüphelenen Arık, mevzuların onunla ilgili olmadığını, büyük bir düşmanın aile içinde karmaşıklık çıkarmaya çalıştığını çözdü sayılır. Bu işin sonucunda ise bazı ifşalar olacak ve sonrasında Cumali amca tamamen sahneye çıkarak Çukur'da büyük bir söz sahibi olacak ve Erdenetlere denk bir güç oluşmuş olacak. Önümüzdeki günlerde yeni videolar gelmeye devam edecek dostlar. Videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.